Bugün renkli kozmetik satış danışmanlarıyla bir takım renk tüyoları paylaşmak istiyorum. Bir takım ufak bilgiler paylaşmak istiyorum. Öncelikle kolay gelsin diyorum çünkü çok zor bir süreç geçirdiniz. Kiminizin standlarında hala testerler yok, bazılarınızda kısıtlı miktarda var. Bazılarınız ise, şanslı olanlarınız ise hakikaten her ürünün testerını raflarınızda bulabiliyorsunuz ve müşterinizin denemesine müsaade ediyorsunuz. Şimdi renkli kozmetiğin bir takım özelliklerini aktarabilmek kolay olsa da renk niteliklerini aktarabilmek tester yoksa pek de kolay değil. Bir yandan da sizlere danışanlar var. Bana hangisi olur, bunlardan hangisini alayım gibi sizden bir renk önerisi bekleyenler var. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Herkesin en büyük derdi, büyük ihtimalle sizlerin de aynı şekilde. Mağazalarda her ne kadar gün ışığı söz konusu olabilse de gün ışığı aydınlatma ile gün ışığı arasında yine de büyük fark var. Her ürünü tabii oldukça meşakkatli bir şey. Her ürünün mağaza dışında nasıl göründüğünü araştırmak oldukça yorucu bir durum ama yine de teknik bir bilgi edinmek suretiyle ürünlerinizin gün ışığından, dışarıdaki gün ışığından ne şekilde farklı göründüğünü bilmek sizler için hem müşterinize aktarmak hem sattığınız ürünün niteliklerini bilmek adına biraz daha rahatlatıcı olabilir. Yani mağaza içerisindeki ürünlerinizin olduğundan daha sıcak, olduğundan daha soğuk, olduğundan daha kırık, yumuşak, soft veya olduğundan daha canlı görünüp görünmediğini bilirseniz işiniz biraz daha kolaylaşacaktır. Şimdi ben bir renk danışmanı olarak danışanlarımın sıkıntılarını sizlere aktarmakla kendimi mükellef görüyorum. O yüzden elçiye de zeval olmaz diyorum. Bu ışık konusunu bir kenara koyalım. Onun haricinde çoğu kişi ya renklerini biliyor, renk ailesini biliyor, ya sıcak alt tonlu ya da soğuk alt tonlu bir güzergah izleyeceğine dair fikri ya da belgesi var. Bu doğrultuda sizlerden yardım talebinde bulunuyor. Ve bu sıcak alt tonluluk, soğuk alt tonluluk konusunda internette okuduğunuz ya da belki aldığınız eğitimlerde edindiğiniz bilgilerin bir kısacık üstünden geçmek istiyorum. Çünkü en başta pembemsi renklerin soğuk olduğuna dair bir yanlış inanç var. Pembe ya da pembemsi renkler her daim soğuk alt tonlu olmak durumunda değil. Bunu 3 ayrı allıktan gözlemleyebilirsiniz. Fuşyaya bakan pembeler, nötr pembeler ve biraz daha mercana yakın sıcak pembeler diyebileceğimiz renkler. Onun haricinde galiba en büyük sıkıntıyı toprak tonlarında yaşıyoruz. Çünkü toprak tonu denildiği zaman hepimizin aklına sıcak böyle çikolatamsı bejler, kahveler geliyor ama toprak tonlarının da soğuk versiyonları, nötr versiyonları ve sıcak versiyonları var. Sıcak versiyonlar çoğumuzun aklında olan aynı şey. Sıcacık çikolatamsı, terakotamsı. Nötr renklere belki taş renkleri, vizon renkleri diyebilirsiniz ve da eğer bir lilamsılık görüyorsak o kahverenginin arkasında, bejin arkasında onları da soğuk alt tonlu olarak nitelendirebiliriz. Çok yanılma olduğunu gözlemlediğim bir konu var. O da şu. Fondötenlere dair derinlemesine analiz yaptığım bir videom var. Belki ilgilenirsiniz, izlemek istersiniz. Orada kısaca diyorum ki fondötenler sarı, turuncu, kırmızı ailelerin kırıklarından ortaya çıkan bejlerdir ve birbirlerine göre sıcak ya da soğuk ya da nötrlerdir. Dolayısıyla aslında fondötenlerin her biri bizler için sıcak tarafta. Bizler derken renk danışmanlarından bahsediyorum ve renk danışmanlığından geçmiş müşterilerinizden bahsediyorum. Yani diyeceğim o ki bir fondötenin alt tonu, fondötenin o kişinin üst tonuyla uyumlu olan fondötenin alt tonu diğer renkli kozmetik malzemelerinde aynı alt ton olmak zorunda değildir. Hazır fondötenlere değinmişken bir de şundan bahsedeyim. Farklı serilerde farklı fondötenleriniz olabilir ve renkler koyulaştıkça aynı sıcaklıkta ya da aynı soğuklukta koyulaşmadığını gözlemliyorum markaların çoğunda, belki %90'ında. O yüzden kendi fondöteninden memnun olan bir kişiye bir koyusunu, iki koyusunu veya bir açığını verdiğiniz zaman aynı tatmin edici sonucu almayacak olmaları aslına bakarsanız bir sürpriz değil. Tüm ürün gamınızdan bir takım ürünleri müşterinize sunarken ona en azından ideal olarak %75 ama en azından %50'sini eleyip filtreleyip az miktarda üründen onlara bir seçki yaratmanın en kolay yöntemi de müşterinizin kıyafetinden ya da makyajından bir takım ipuçları elde edip oradan beğenilerinin arkasındaki fısıltıyı duyabilmek. Ne gibi? En basitinden ışık yansıtan kumaşlarda karşınıza çıkan bir müşterinizin büyük ihtimalle yine ışığı yansıtan dokularda makyaj malzemelerinden işte sedefli olabilir, ışıltılı olabilir.
mutlu kalabileceklerini düşünün, olasılık yüksektir. Kozmetik firmalarıyla yaptığım eğitimlerde, satış danışmanlarıyla yaptığım eğitimlerde şöyle bir sıkıntıya denk geldim. Aslında renkli kozmetik sektörüne özel değil, renkli ürün satılan her yerde benzer şey söz konusu. Satış danışmanı olarak siz de büyük ihtimalle en mutlu olduğunuz, en keyif aldığınız ürünü herkese önermeye meraklı olabilirsiniz. Çok doğal, çok insani bir şey. Fakat yine de bilin ki markanızın ürettiği geniş gamda hiç sizin kullanmayacağınız renklere de aslında el uzatan, onun taliplisi olan nice müşteriniz var. Bir yandan da renk niteliklerini doğru söyleme dökebildiğiniz sürece markanıza da büyük katkıda bulunabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü o peşinden koşulan renkler, eğer ürün gamınız yoksa, pekala siz de bir elçi olarak müşterinizin beklentilerini, renk beklentilerini Ar-Ge biriminize ya da ilgili departmana iletebilirsiniz. Dilerim merak ettiğiniz ya da farkında olmadığınız bir ufak renk konusunda sizlere katkıda bulunabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.